Ha? Sen mi giriş yapacaksın? Ben giriş yapayım çünkü sonrasında biliyorsunuz çok bölmek istemiyorum. Peki. Selam arkadaşlar. Peki. Bugün HTML Template's'in ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün ne anlatacağız? Ekranda görüyorsunuz. Sıkıştırabildiğimiz kadarını anlatacağız aslında. Evet, belki daha fazlasını anlatırız ama Evet. if'i anlatalım bir. Oradan bir başlayalım. Sonra da aşağı doğru ineriz. Sonuçta bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi for loop'un kullanımıydı. Bunu kullandık zaten. Yani. Ondan sonra if, else ve elif'i bir kullanalım. Sonra now, loren ve default'a bir bakarız. Sonra da filtre özelliklerinden bahsetmeye devam ederiz. Evet. Peki, o zaman şöyle yapalım. İlk önce buradaki Weaves'ın içerisine de bir tane değişken gönderelim demiştik. Score diye bir şey gönderdim 100 diye. Ve bunu da geldim konteksin içerisine score olarak atamasını yaptım ve indeksin içerisine de konteksi gönderdim. Bu zaten içeriği göndermemiz gereken bir bilgi. Ne bilgisi olduğunu bilmiyorum. Elinizdeki bir bilgiyi göndermek istiyorsunuz diye düşünelim. Ve şuna bakmak istiyorum. Hatta bunu işte 60 yapalım. Ve diyelim ki şimdilik indeksin içerisinde bu bilgi 60'a eşit mi diye soralım. İlk önce böyle bir soru soralım. Peki nasıl olacak bu? Bunu sormak için if'i açıyoruz ama ben burada if yazdığımda ve taba bastığımda aslında code snippets'im çalışıyor. Ve bu code snippet sayesinde ben artık bunları hızlı hızlı yazabiliyorum. Belki bir yerde böyle bir video çekeriz. Evet. Ne dersin? Çünkü Yani çekmemiz gerekiyor aslında. Ya aslında çok kolay bir şey. evet, Ama çok kolay. belki karıştıranlar olabilir. Çünkü orada da böyle bir yapı olduğu için Aynen. Tamam. öğrenmeleri gerekiyor. Şimdilik şöyle diyelim. 60'a eşit mi diyelim skor. Ve skor 60'a eşit mi dedikten sonra da burada da evet 60'a eşit diye yazalım. Tamam. Bunu yazdıktan sonra da hatta bunu da neyin içine alalım? Span'ın içerisine mi alalım veyahut da H4'ün içine alalım. Bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra sayfamı bir yenileyim. Sayfamı yenilediğim zaman da evet 60'a eşit diye geldi buradaki bilgi. Ama şuradaki eşittirleri yapıştırdım. Bu sefer neler oluyordu acaba? Bu sefer diyor ki gördüğünüz gibi kırmızı olarak da skoru tam olarak yazamadım veyahut da buradaki yazım tarzıyla ilgili bir sıkıntı var diyor. Ve zaten burada da açıklamayı da yapıyor. O yüzden de buradaki şeye dikkat edin. Hani kullanıma dikkat edin. Eşit kullanımına muhakkak bu şekilde yapmanız lazım. Yani birer tane boşluk bırakmanız lazım. Tek eşittir olursa da hata verecektir. Mutlaka onu da bir görelim. Patates olacağız yani yine gördüğünüz gibi. Çünkü eşittir derken eşitleme yapmış oluyorsunuz. Biz eşit mi diye sormak yani istiyoruz. Denk mi aslında? Evet, denk mi? Çünkü eşittir kısmı da farklı iz diye kullanınca veyahut da 3 eşittir diye kullanınca aslında diğer kısmına ulaşabiliyoruz. Burada da 3 eşittir kullanabiliyoruz. Evet, veyahut da iz kullanabiliyoruz. Evet. Hatta şurada iz diye yazayım ama bu iz biraz tehlikeli. Ondan sonra izin kullanımı biraz daha farklı. Yani iz gerçekten eşit mi diye soruyor ve bazı yerlerde denk mi sorusu daha mantıklı olabiliyor. Tamam, bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra artık skorun 60'a eşit olup olmadığına bakıyoruz. Ama ya değilse o zaman onu nasıl yazacağız? Yine aynı şekilde empty gibi bu sefer, hatta şuradan empty'yi alayım ve buradaki empty'ye benzer bir şekilde else diyoruz. Else ise bu hariç her şey demektir aslında. O yüzden de buradaki kısma H5 yazayım şimdilik. 60 değil yazayım. 60 değil kısmında tabii ki bunu da gidip buradan artık 60 değil 59 yapalım ki en azından alttaki kısmı da görebilelim. Ve sayfamı yenilediğim zaman da 60 değil diye gösteriyor. Buradaki indekse baktığımız zaman neredeyse Python'ın iki kullanıma çok benzer bir kullanıma sahibiz. Ama tabii ki buradaki süslü parantez ve yüzdeyi unutmuyor olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kullandığımız zaman doğru yöntemi doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz. Yine hani buradaki boşluklara da lütfen dikkat etmeye çalışın. Çünkü boşluklara dikkat etmezseniz hem gözünüzü yorar hem de gerçekten okuma kapasitenizi düşürür. Aynı zamanda bundan bahsetmişken ufak bir bilgi daha vereyim. Lütfen yani fontunuz veyahut da kullandığınız font size'ınız 12 falan olmasın. Yani eğer her şeyi göreceğim deyip 10 yaparsanız bunu evet görürsünüz belki ama yani gözünüz yorulur ve okuma kalitesi aynen öyle okuma kalitesi düşer. O yüzden de gerçekten buradaki kullanımınızı düzeltin ve ekranınıza göre buradaki font size'ı tekrar düzeltmeye çalışın. Bunu nereden yapıyorsunuz? Visual Studio Code'un içerisinde Preferences kısmı var. Oradan yapıyorsunuz. Ben İngilizce klavye kullandığım için hemen Preferences'e gelebiliyorum.
Ondan sonra da tekrar hızlı bir şekilde çıkabiliyorum. Kıskandıysanız İngilizce klavye kullanmaya çalışın. Yani İngilizce klavye alın demiyorum. Klavyenizin modunu İngilizce kullanın. O zaman birçok ayara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bunu yaptık. Başka neyimiz vardı? Elsif'imiz vardı. Elsif'imiz var. Evet. Peki. Elsif kısmında da şu anda notumuz 59 ve biz şunu diyebiliriz. Yani buradaki kısma elif diyebiliriz. Elsif burada elif diye geçiyor. Ama elifi tek başına kullanamıyoruz. Muhakkak ve muhakkak if'te olduğu gibi burada da bir koşul vermemiz gerekiyor. Veyahut da birden fazla koşul vermemiz gerekiyor. Bilmiyorum kaç tane koşulumuz olacağını. O yüzden de burada şunu diyebiliriz. Skor büyüktür veyahut da küçüktür 60'tan diyebiliriz. Mesela böyle bir şey demek istiyor olabilirsiniz, bilmiyorum. Veyahut da ne diyelim? Büyüktür 50'den diyelim. Diyelim mi? Evet. Değişiklik olsun. Ondan sonra bu sefer de P4 diyelim. 50'den büyük diyebiliriz. Bu sefer de 50'den büyük diye gösterdik. Ama işte bu şartlara uymayan herhangi bir şey varsa artık else kısmına gelecek ve else'i de kullanabileceğiz. İstediğim kadar elif kullanabiliyorum değil mi? Aynen öyle. İstediğin kadar elif kullanabilirsin ama sadece bir tane else kullanabilirsin. Ve bir Else tane. buradaki tabii ki buradaki bütün yani if kuralını başlattıktan sonra elifi istediğin kadar kullan. Elifi istediğin kadar kullandıktan sonra onların hiçbirisi değilse gerçekten de else kısmını kullanıp işlemi yapabilirsin ama kapatma kısmı da bir tane. Bunu da unutma. Kapatma kısmını da bir kere veriyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede de bir kere kapatıp olayı sonlandırabiliyorsunuz. Bu arada kaç dakika oldu? Bakalım mı? Bir bakalım. 6 dakika olmuş. Çok hızlı süper. gibi. Tamam, iyi, süper. Peki bunu yaptığımıza göre hadi başka bir şey daha görelim. Peki neyimiz varmış? Mesela now diye bir şeyimiz var. Bu now'un kullanımında gidip gerçekten Django Templates taginden bakalım. Templates text diyelim. Ve buradan baktığımız zaman da Built-in Templates Tags and Filters kısmından baktığımız zaman da ben mesela now'a bakacağım. Ondan sonra hatta şöyle yazayım. Now. Now kısmında ise bu şu anda anlamına geliyor. Yani şu andaki çekim zamanını veriyor ama burada bir sürü karakter veriyor. Yani tarih ve zamanı veriyor ama burada bir sürü şey var. J, S, F, Y, H, I var. Ve bunların ne olduğunu bilmiyoruz diyelim ki. Ama birazdan bir liste var. Oradaki listeden bakacağız. Fakat sayfamızı yenilediğimiz zaman da burada işte ayın 7'si Aralık ayı, ondan sonra 2009 saatte bu diye söylüyor. Ama biz istersek buradaki yapıyı değiştirebiliriz. Yani mesela gün istiyoruz. Gün ne? Normalde değil. Day. O zaman Ondan sonra saat, ay ay ve yıl. Bu şekilde yazdığımız zaman olacak mı? 07, 12 ve 19. Burada ben slash istemiyorum. Onun yerine tire istiyorum. O zaman da tire kullanabilirim. Araya koyduğumuz karakter herhangi bir şey olabilir mi yoksa sadece belli başlı tarih kurallarına uygun karakter mi? Ya aslında burada herhangi bir karakter kullanılabiliyor diye hatırlıyorum. Gördüğün gibi noktada kullandım. İstediğin herhangi bir karakteri kullanıyorsun ama mesela dolar kullandığımızda hiç öyle bir şey aklıma gelmedi. Veyahut da yüzde kullanalım şurada. Herhangi bir şey olacak mı? Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadı. Ama tabii ki yani şu kullanımlarda çok da mantıklı değil. Yani baktığınız zaman. Yani o yüzden de bir şey diyemiyorum yani nasıl kullandığınız konusunda. Hadi tire kullanalım ve burada olsun. Peki biz bunları nasıl değiştireceğiz? Burada baktığınız zaman aslında PHP'dekine benzer bir şekilde, hatta kendi listesinde de öyle yazıyordu diye hatırlıyorum. Aşağılara gelelim. Evet, burada day kısmını nasıl gösterdiğini gösteriyor, küçük d. Ondan sonra J ise ayın kaçıncı günü olduğunu gösteriyor. Büyük D ise işte ilk 3 hanesini gösteriyor. Veyahut da işte ben burada M kullandım. M kullandıktan sonra bir saniye şunu bir kapatalım. Aslında istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz burada. Tabii. Gördüğüm kadarıyla. Haftanın günü falan filan gibi bir sürü şey var. Veyahut da büyük Y kullanırsak 4 dijit, küçük Y kullanırsak 2 dijit. Mesela biz şu anda küçük Y kullandık. Büyük Y kullanırsak tekrar bakalım burada 2 dijitte, onun yerine 4 dijite çevirebiliyoruz. Bu listenin içerisinde birçok şey var ve hani bu listeyi sadece nav kısmından yapmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda gerçekten de şeyin içerisinden yapabilirsiniz. Nav listesini gördünüz. Buradaki nav listesinde yine tarihinde gördüğünüz gibi 4 tane veyahut da 2 tane olmasını sağlayabiliyorsunuz. Veyahut da buradaki her bir şeyi deneyip ondan sonra nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Veyahut da sağ tarafta örnekleri var.
Buradaki örneklere göre de gördüğünüz gibi saati gösterirken neler olması gerektiği, time zone'da neler olması gerektiği gibi bir sürü bir şey var. Bir de şöyle bir durum var. Siz bir tarih bilgisi almış olabilirsiniz. Yani bir tarih yalıtınız olabilir. Created et, updated et gibi. Burada date'i koyduktan sonra, date filter'ını koyduktan sonra yine aynı şekilde gönderebiliyorsunuz. Yani illa nav'ın içinde kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da unutmayın. Tamam, bunu yaptık. Başka neyimiz vardı? Ben Lorem'i çok severim. Ondan sonra birçok yerde Lorem kullanmamız gerekebilir. Lorem aslında bir karakter dizisi ve bu karakter dizisi aslında olmayan bir yapı. Yani nasıl söyleyeyim? Biz yani tasarım dünyasında özellikle çok kullanılır. Ama biz de özellikle bazen bir yazıyı müşteriden alamadığımızda veyahut da koymak istediğimizde ve olmadığında kafadan uydurmak istediğimizde bu yapıyı kullanabiliriz. Bu yapıyı kullanmak için de tek yapmam gereken şey buraya geldim. Şöyle bir tane hr yapalım. Ondan sonra da Lorem diyelim. Lorem dedikten sonra burada da bazı defaultlar vardı hatırladığım kadarıyla. Gidip bakalım şuradan. Lorem diyelim ve Lorem özelliklerini tıklayalım. Lorem'de count varmış, kaç adet olacağı ve neyin içerisinde olacağı varmış. Yani ben buraya gelip ondan sonra 3 tane olsun ve P olsun yani paragraf olsun dersem kendisi dinamik olarak 3 tane paragraf burada oluşturacak. Ve dikkatli bakacak olursak birinci paragraf, ikinci paragraf ve üçüncü paragraf olarak oluşuyor. Burada aynı zamanda paragraf oluşturmak zorunda değilsiniz. Word oluşturabilirsiniz. Veyahut da random oluşturabiliyor musunuz? Buradaki yapılara bakarak da Lorem oluşturabiliyorsunuz. Nasıl? Çok güzel. Bence değişik ve keyifli. Tamam, Lorem'i oluşturduk. Peki default ne? Default'a da bakalım buradan. Default'a baktığımız zaman şöyle bir şey var. Mesela bizim elimizde score diye bir değişkenimiz var. Hatta bunu da alayım. Ve ekranda şuradan yansıtalım. Tekrar şurada bir hr diyelim. Ondan sonra ve buraya da score diyelim. Hatırlıyor muyuz score'u? Biraz önce kullanmıştık yukarıda. 59'du galiba. Aynen öyle. Şimdi buradaki score kısmına bakacak olursak burada 59 olarak gelmesi gerekiyor. Ama score değil de daha önceden dışarıdan gelmesi gereken bir değişken vardı. Ama biz bunun ismini de yazmadık. Şimdilik ne olsun? Name diye bir bilgi olsun. Ve buradan baktığımız zaman nothing geliyor. Ama ben nothing yerine işte Mustafa yazmak istiyorum. O zaman default değer artık Mustafa olarak gelecektir. Ama name gelirse Mustafa olacak. Yani score gelirse score olacak. Ama score gelmezse default olarak Mustafa yazsın diyebiliyorum. Tabii ki skorumuz olduğu için burada şu anda yazıyor. Ama mesela böyle bir şey yazdığım zaman artık Mustafa olarak burada yazmaya devam edecek. Böylelikle default değer verilmesi gerektiğinde gelip hemen buradan işlem yapabiliyorsunuz. Bence bu da gerçekten çok muazzam ve değerli bir şey. Ya, tabii ki yani bir de şöyle bir şeye bakarsak normalde skor değişkenimiz olmasa Evet. hiçbir şey yazmıyor. Biz Aynen. geldi mi gelmedi mi hatalı mı geldi hiç bilmiyoruz. O yüzden mesela default bence vazgeçilmez bir özellik. Aynen olabilir yani burada. aslında empty gibi düşünebilirsiniz Evet. burada da. Yani mesela bir değişkeniniz var içerisinde bir değer yoksa yine de bir şey yazdırmak istiyor olabilirsiniz. Bu bizim başımıza çok geliyor. O yüzden de default değeri buradan yazdırabilirsiniz. Şu anda birçok açıkçası tag özelliği gördük ve filtre özelliklerine ufak ufak bakmaya başladık. Bir sonraki videomuz içerisinde filtre özelliklerinden de yine templates'in içerisindeki filtre özelliklerinden de bahsedeceğiz. Yine benim en sevdiğim özellikleri göstereceğim. Ama sağ tarafta listemiz var. Ondan sonra template tag ile ilgili muhakkak oradaki listeyi inceleyin ve gerçekten işinize yarayacak bir sürü şey var. Onları da kurcalamaya çalışın. Ne dersin? Yani kesinlikle doküman zaten çok zengin, her Evet. videoda da söylüyoruz. Biz sadece en sevdiklerimiz yani Aynen. en çok kullanılanlar daha doğrusu anlatılıyor. Ama belki de birçok şey yani işinize yarayacak ama uzun yoldan yapmak yerine kısa bir fonksiyonu olan birçok şeyi bulabilirsiniz. Aynen Mesela öyle. tarih olayını eskiden ben bunu bilmeden bayağı bir uğraşıyordum da gönderiyordum da bir şeyler. Mesela çok basit bir yapıda halledilebiliyormuş. Aynen öyle. Aynı zamanda şunu da yapabiliyorsunuz. Bu kadar zaman geçti, şu kadar zaman geçti gibi hani Facebook'ta bu post 10 gün önce paylaşıldı, 20 gün önce paylaşıldı veya da 10 dakika önce paylaşıldı diye şeyler var ya, bilgiler var ya. Saniyeler, şeyler Evet, onun gibi yapıları burada da kurabiliyoruz. Yine ona benzer şeyler burada da yapacağız. O yüzden de templates ile ilgili küçük konuşmamız gereken bir sürü şey de var. Hatta kendi template tags'lerimizi ve filtrelerimizi de yapmaya başlayacağız. Deneyim serisi devam edecek. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii ki iyi oldunuz, beğendiniz. Bizimle birliktesiniz. Ve yorum atacaksınız. Evet, yorum atacaksınız yani. Bu şekilde gelişeceğiz hep birlikte. O yüzden bir sonraki videoda Görüşmek üzere. görüşürüz.